Tokyo'dan, Japonya'dan selamlar arkadaşlar. Bugün sonunda yapmak istediğim videoyu yapmaya başladım. Yapıyorum daha doğrusu. Bugün arkamda görmüş olduğunuz binanın içerisinde bir Japonca okulu var. Human Academy. Arkamda bekliyor. Ayşe Hanım'ı bekletmeyelim. Hemen konuğumun yanına gideyim. Merhabalar Ayşe Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. İlk başta şöyle diyeyim. Siz de şaşıracaksınız. Ben burada 3 ay okula gittim. Biliyordum. Biliyor musun? Biliyordum. Birazdan anlatacağım bunu. Adınızı gördüm çünkü listede. Özellikle söylemedim sürpriz olur diye ama öğrenmişsiniz. Tahmin ettim yani acaba mı dedim. İsim soyisim aynıydı çünkü ama gerçekten öyleymiş. Araştırma yapmış. 2018 senesinde buralardan, aşı yollardan 3 ay boyunca her gün gelip gittim. Turist vizesiyle mi gelmiştiniz? Evet, bir kere çıkmıştım, girmiştim, o şekilde uzatmıştım. Öyle yapan çok oluyor, evet. 6 sene oldu ama Japoncam o zaman daha iyiydi. Şimdi daha kötü açıkçası. Önce sizi bir tanıyalım. Buralara yolunuz nasıl düştü bu okula? Ben Ayşe İyidoğan. 3 yıldır Human Academy Japonca Dil Okulu'nda çalışıyorum. Onun öncesinde burada bir üniversitede yüksek lisans yaptım. Onun da öncesinde Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı mezunuyum aslında. Yani buraya geliş serüvenim bu şekilde başladı. Japon Dili ve Edebiyatı okuduğum için başta değişim öğrencisi olarak geldim. Bir sene kaldım burada. Çok sevdiğim için dedim ki benim burada kalmam lazım. Öyle olunca yüksek lisansı burada yapmaya karar verdim. Yüksek lisansımı da yine Japonca eğitimi üzerine yapmıştım zaten. Sonra da kendi alanımda iş ararken Japonca Dil Okulu'nu buldum. Hani Japonca öğretmiyorum şu anda ama öğrenci alım kısmındayım daha ziyade. Vize belgelerine yardımcı oluyorum. O şekilde. Ne zaman geldiniz tam olarak Japonya'ya? İlk gelişim, değişim öğrencisi olarak gelişim 2015 yılındaydı. 2015'te. Bir sene kaldım, geri döndüm. Sonra üniversiteden mezun olup 2017 senesinde tekrar geldim. O zamandan beri buradayım. 2017'den beri buradasınız. 7 sene oluyor aşağı Evet. yukarı. Güzel. Bir sene oldu. Güzel. Ufak ufak sizi de fazla üşütmeden içeriye Tabii ki. doğru geçelim. Tabii, Bina geliriz. bu şekilde arkadaşlar. Bu Şurada tabela var. okulun tabelasını maşallah küçücük yazmışlar. Evet, gerçekten. Aslında şöyle, Tokyo'da 2 tane binamız var. Belki diğer binaya da gitmişsinizdir daha önce ama buradan bir gitmedim. yürüyerek 5-6 dakika mesafede bir bina daha var. Bir de burası var Tokyo'da. Burası ana merkez mi Ana oluyor? merkez Ana burası, merkezi evet. burası. Hediyemi unuttum. Bir saniye. Ya teşekkür ederim. Şöyle çok sağ olun. hediyemi vereyim. Tam Japon olmuşsunuz siz de. Omiyage almışsınız. Tabii. Teşekkür ederim. Ayıp çok olmasın sağ olun. diye. Çok incesiniz. Her konuma hediyelerimi Ya, veriyorum. çok sağ Hatta olun. işi daha da büyüttüm. Bütün okula hediye aldım. Teşekkür ederim. Şimdi okulda çok fazla insan yok tabii bugün. Cumartesi Olsun, günü olsun. olduğu için ama Önemli. pazartesi günü dağıtırım ben hediyeyi. Olur. Teşekkür Önemli ederim. değil. Kişi başı 3-5 tane de alabilirler. Ya sağ olun. Buralar hiç değişmemiş ya. Ben Evet. 6 sene önce geldiğimde de yani asansör... Aynıdır büyük Evet, ihtimalle. biliyorum. Japonları biliyorsunuz çok sevmezler değişikliği. Badana, boya, duvarların rengi bile aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Boyadılarsa da aynı renge boyamışlardır büyük ihtimalle. Bu binada 5, 6, 7. kat Human Academy'nin. Onun dışındaki katlarda başka yerler var. En alt katta hatta böyle spor merkezi gibi tırmanış falan yapabilecekleri bir yer var. Burası aslında benim çalıştığım kat. 5. kat burası. Ofisimiz burada. Şurada bir öğrenci çalışma odası diyebilirim. Öyle bir yer var. Gelip burada ödevlerini yapıyorlar. Kendileri Burada çalışıyorlar. Burada çalışıyorlar. Evet evet. Şurada küçük bir namaz kılabilecekleri yer var. o Müslüman da var. öğrenciler de olduğu için. Şu an hatta gittikçe artıyor Müslüman öğrenciler. Gittikçe Büyük artıyor. ihtimalle yakında orası yetmeyecek. Maşallah. Ayrı bir mescit gibi bir şey Koruyabilecek. olması gerekecek diye düşünüyorum. Takaduna Baba Belediyesi bir... Olabilir gerçekten. Zaten cami de var. Yakın, orası da çok uzak değil Evet. buraya. Sınıfların hepsi aynı 3 aşağı 5 yukarı. Birazdan bu katı, gezeriz isterseniz bu katı ama. tanıtacak olursak burada da Tabii. sınıflar aşağı yukarı. Bu bir sınıfı örnek değil mi? Evet. Aynen Yani böyle bir sınıf. en fazla 20 kişiye kadar oluyor zaten. O yüzden çok bir değişim yok. Sınıfta işte masa sandalye, böyle normal bir beyaz tahta, şöyle bir akıllı tahta, klima var sadece bu kadar. Güzel, klasik bir Işığı sınıf. açayım mı, ister misiniz? Olur. Bu şekilde. Bir tane misafirimiz geldi hemen yanımıza. Öğretmenimiz. Öğretmenimiz. Ee, Öğretmenimiz kaçıyor hemen. 大丈夫そうですか? 奥さんも奥さんもつってぜひ。こんにちは。こんにちは。ヒューマンアカデミーの、日本語教師をしています北野美咲です。よろしくお願いします。 北野美咲öğretmenimiz Human Academy Japonca Dil Okulu'nda öğretmen olarak çalışıyor. Kaç yıl oldu burada çalışalı? 働き始めてから何年間経ちましたか? 働き始めてから約3年間。 3 senedir bizimle beraber öğretmen. 3 senedir olarak çalışıyor. Evet. Hediyeyi vereyim. Dur bir Teşekkür saniye. ederim. Hediye Kitano Hanım'a vereyim. Öğretmene Kitano-san- verelim. Presento. ありがとうございます。いただきます。 Güzel güzel yesinler. Şimdi kısaca bir okul turu yapalım. Zaten 3 kat burası. Evet. Hem böyle geze geze soruları ben sormaya devam Olur,
olacak. Japonca öğrenmek isteyenlerin aklında birkaç şeyden biri de hani Japoncayı öğrendik, sonrasında nasıl çalışacağız, nasıl iş bulacağız. Ortalama 1 sene ya da 2 sene ya da 6 aylık kurs var mıydı burada? İsterlerse katılabilirler. 6 ayda kalabiliyorlar. Fakat başvuru yapmaları lazım değil mi? Yani? Evet, evet. Önce vize almamız lazım. Önce vize. Tamam. Biz 1 sene ya da uzun dönem için Japonca öğrenmek isteyenlerin daha sonrasında düşündüğü şey de nasıl iş bulacağız. İş bulmada nasıl öğrencilere yardımcı oluyorlar? あまり多分担当ではないかと思いますけど、その日本語を勉強し始めてくる、卒業した後、卒業するまでですかね。卒業するまで。就職は多分卒業するまでのサポートが必要だと思うので、はいはい。En başta tabii ki mülakatlara hazırlık nasıl olur, mülakatlarda nasıl Japonca konuşacaklar, bunların pratikleri yapılıyor. Onun dışında Japonca özgeçmiş nasıl yazılır, ne yazmaları lazım, bunların da pratiği yapılıyor öğrencilerle beraber. Ve de buna artı olarak şirketleri okula çağırıyoruz. Onların tanıtım toplantıları oluyor. Şirketler kendilerini tanıtıyorlar. Başvurmak isterlerse öğrenciler de o şekilde başvurularını yapıp ilerleyebiliyorlar mülakatlara. Tamam, bu ama benim sorduğum soru en son Evet. en son aşama. Ondan öncesi de var yapılması gereken Tabii, anlattığınız kadarıyla. Evet. Bu okuldan ortalama bir sene diyelim gelip Japonca öğrenip de ondan sonrasında iş bulma oranı nedir? Aşağı yukarı sizin de çalışma döneminizden şu ana kadar itibariyle nasıl iş bulma oranları? Buluyorlar mı? Bulamıyorlar mı? Ne tür sıkıntılar çekiyorlar? 就職 İlerleyebilir miyiz? Yürüyebiliriz böyle. 日本語で、就職したい場合は、はい NH 相当が必要なので、ちょっと1年間の難しいぐらいもあるんですけど、IT とか、そういう専門知識がある方 Hem ülkeye göre değişiyor hem sizin ne alanda iş arayacağınıza göre değişiyor ama Japonca bir iş arıyorsanız 1 sene yetmez dedi. Eğer mesela IT alanında iş arıyorsanız, İngilizce yapabileceğiniz bir iş arıyorsanız, teknik bilginiz varsa o zaman 1 senelik Japonca aslında size yeterli olacaktır. Çünkü işte Japoncayı çok fazla kullanmayacaksanız, sadece iş arkadaşlarınızla Japonca konuşacaksanız 1 senelik bir eğitim yeterli. Ama onun dışında eğer ben Japon bir şirkette Japonca konuşarak çalışacağım diyorsanız o zaman yeterli değil dedi. Ama tabii ki ülkeye bağlı. Mesela Çin'den, Kore'den gelen öğrenciler bu Çince karakterler, kanjilere alışkın oldukları için onların ilerlemesi daha hızlı oluyor. Ama Avrupa'dan, Türkiye'den gelen öğrenciler için maalesef aynı Sizin şeyi için. söyleyemiyoruz. Onlar daha da zorlanıyorlar. Evet, maalesef. Ben 2018'de geldiğimde sınıfımın yarısı Koreliydi, yarısı Çinliydi. Ben hiç bilmiyordum o zaman. Beni direkt koymuşlardı, doluydu ağzına kadar. 30 kişi falan vardı galiba. İşte başladık, Hiragana ile başladık. Herkes takır takır yazmaya başladı. Kelimeleri yazıyorlar. Ben daha başındayken sembolün onlar bitiriyordu. Dediğiniz gibi Çinler kanji'de benziyor biraz. Daha onlar için daha kolay. Türkler için de şöyle bir avantaj var aslında. Konuşma kısmında onların aksanı biraz daha baskın ama Türkler çok çabuk taklit edebiliyorlar konuşmaları, Bizim aksanları. dil yapısına da biraz evet, benziyor tabii. Türkçe biraz daha konuşma açısından Japoncadan daha da zor bir dil olduğu için aslında bizim dilimiz daha çabuk dönüyor da diyebilirim. O yüzden Türklerin konuşması daha hızlı gelişiyor Çinlilere nazaran. Koreliler için aynı şeyi söyleyemem. Onlar da bayağı hızlı ilerliyorlar. Bunlar da çalışkan insanlar. Evet. Ya. Şu anda hafta sonu böyle Evet. insanlar Okul boş. sorabilir, boş olabilir. Sizin için boşalttık. Kısa şeyden bahsedeceğim. Az önce işte mülakatlara hazırlanılıyor falan demiştim ya. Burada aslında burası öğretmenlerle öğrencilerin gelip sanki mülakata giriyormuş gibi prova yaptıkları oda burası. Kapıyı çalıp shitreishimasu girip mülakatı Yani mülakat yapıp gibi. dediğinizde hani iş başvurusu, Tabii, iş işe hayatına. başvururken, evet. Onları- Prova yapıyorlar onlar burada. da prova yapıyorlar. Evet, öğretmenle beraber. Türk öğrencileri öğretmiş mi? Sınıfında Türk Soralım öğrenciler hemen. var mı? トルコ人に日本語を教えたことありますか？あります。var. Nasıl durumları? 今勉強する時トルコ人の学生と他の学生の違いとかありますか？どうですか？そうですね。私はちょっと就職クラスでトルコ人の方担当したんですけど、全体的にみんな就職目指す方やる気があるんですけど、トルコの方はとにかくたくさん話してくれて、漢字の授業とかもすごい細かいところまで、部首とかまで調べてくれるので、すごく私もやりがいのある授業ができました。
daha önce ders verdiği Türk öğrenciler burada iş bulmak için gelmiş öğrencilermiş. O yüzden amaçları iş bulmak olduğu için tabii ki çok fazla kendilerini adamış bir şekilde derslere katılıyorlarmış. O yüzden işte mesela kanji çalışacaklarsa kanjiyi önden araştırıp gelip anlamadıklarını öğretmene sorma şeklinde yaptıkları için gerçekten iyi bir ders yaptığını hissederek öğretebilmiş. Öyle Anladım. söyledi. Genellikle bu okulda okuyan Türk öğrencilerle ilgili bir Herkes için diyebilir Herkes miyiz? için Bilemem. duyduğum kadarıyla diyeyim. Genellikle şöyle durumlar oluyor. Hani buraya gelenler sizin de anlattığınız gibi bir an önce çalışmak, para kazanmak derdindeler. Bir Evet. senelik okul vizesini alıyorlar. Hani gelmemezlik yapıyorlar, devamsızlık evet. yapıyorlar. Onunla ilgili de başınıza gelen olaylar var mı? Yürüyelim. Var. Var olmaz mı? Öğretmenimize soralım. Sadece hani Tabii. Türkler, bizler özelinde değil de genel olarak. Çünkü ben 2018'de geldiğimde de ya sınıfta işte Amerikalı'dan vardı bir tane iki tane. Gelip uyuyordu mesela. Hiç ders alakası yoktu. Ya farklı milletlerden de olabiliyor. Sadece bizlere Tabii. özel değil. Genel olarak önce bizler, ondan sonra genele vurgu yapacak olursak bu tür öğrencilerle de karşılaşmış mı? Böyle karşılaşınca ne yapıyorlardı? Mesela benden örnek vereceğim. Bizim sınıftaki öğretmen onların sınıfını değiştirmişti. Bir alt kademeye almıştı. Hala o sistem var mı mesela Japonca seviyelerine göre Evet. sınıflar? トルコ人の学生に限らず今まで教えてきて例えば勉強意欲あんまりない学生とかと出会ったことがありますか、もしあった場合はどのような対策を取りますか？そうですね。国ではないですけど、国別ではないですけど、やっぱりそんなに自分の意思ではなくて家族の、おすすめできた方とか、日本語を勉強するというよりは日本でもうすぐ大学に行きたい方とかは、ちょっとあんまりやる気ない方は、いらっしゃいますけど、そうですね。まず私がやっているのはその日本語を教える前にその方とちゃんと信頼関係を作るところから始めてますね。仲が良くない中でこうしろああしろって言っても、聞いてくれないので。Ülkeden bağımsız olarak kendi isteğiyle değil de daha çok ailesinin isteğiyle gelen, burada işte üniversiteye devam etmeyi düşünen öğrenciler oluyor. O tarz öğrenciler için maalesef çok fazla Japonca öğrenme istekleri olmuyor. O durumlarda direkt öğrenciye kızmak veya emir vermek, işte okula gel dersini dinle demek yerine önce arkadaş olarak yaklaşıyorum. Onların iyiliği için söylediğimi, bunları anlamalarını sağlıyorum. Biraz güven duygusu aşılıyorum. Sonrasında daha tavsiye üzerine yapıyorum dedi. Sınıf değişikliği var mı? Kademelerine göre. 例えばレベルに合わなかったり、あんまり勉強しなかったりとかするとレベルテストがあるじゃないですか。その時にクラスを下げたりとかもしますか？先生の判断で。基本的には先生の、判断で下がった方がいいとか上がった方がいいっていうのは決めるんですけど、最終的に決めるのは学生さんなので、学生さんに相談をした上で、学生さんの了承を得た上でクラスを変えるためだったり。 Yukarı bir seviyeye giderken de aşağı bir seviyeye düşürürken de öğretmenler tabii ki tavsiye ediyorlar. Senin seviyen için bu sınıf uygun değil, daha aşağı bir seviyede olursan daha rahat edersin ya da senin seviyen için üst bir seviye daha iyi olur gibi. Ama son karar verecek olan kişi öğrenci. Öğrenci eğer ben bu seviyede kalmak istiyorum derse zorlama yapmıyorlarmış. İlk 2 ayım burada güzeldi. Hiragana'ya, katagana'ya çok iyi çalışıyordum. Hatta hikaye falan yazabiliyordum. Eve gidince çalışıyordum. 2 ayın sonunda ben de ufaktan da böyle tabelaları okuyorum. İnsanlarla ufak muhabbet edebiliyorum. Tamam, ben öğrendim durumu oldu. Kendime biraz öz eleştiri yapacağım burada. Derslerde böyle testler oluyordu. Sonlarına doğru, saatin sonlarına doğru. Benim o puanlar gitgide düşmeye başladı. En sonunda öğretmen herkesin içerisine geldi. Canım dedi, senin sınıfı değiştireceğiz. Benim ilk böyle 3-5 gün moralim bozuldu. Kanji'ye geçmemizle birlikte zaten anılarım öyle bir kötüye doğru gitti. Fakat ondan sonra da biraz çalıştım. Yani özetle kısacası Japonca İngilizce gibi değil aslında. Üzerine böyle sürekli tekrar etmemiz lazım. Kelime çalışmamız lazım. Demek istediğim hani İngilizce hani global bir dil. Dünyanın her yerinde denk gelebiliyorsunuz. Japonca biraz zor. Üzerine 2 senelik kursa bile gitseniz, 2 sene hiç Japonca konuşmasanız biraz bir kayıp oluyor. Sürekli Japonca'ya kendinizi maruz bırakmanız lazım. Japonca öğrenmek isteyen biri, okulun dışında Japonca öğrenmek isteyen birine neler söyleyebilir? Tavsiyeleri nelerdir? 例えば英語を勉強しているといろんなところで英語が話されているからそこまで問題なく練習はできるけど、日本語はそうではなくて日本に
に来ないと、学校に行かないとあんまり練習できる場所がないのですが、学校以外で勉強している学生さんにこうやって勉強した方がいいですとかおすすめとか。まずはやっぱり学校の先生との日本語だと先生はやっぱり聞き取りやすい日本語を話してしまうので、実際の日本人のスピードとは違うし文法も全然違うので、やっぱりアルバイトした方がいいよって言ったりお友達を作った方がいいっていうのは伝えてるので、学校としてやってるとしたら、ここだと早稲田大学の学生さんとのサークル活動で一緒に作文を作ってみたり、イベントを運営してみたりする活動があるのde,そこに行ってみたらっていうのをお勧めすることはあります。Şimdi okuldaki Japonca tabii ki tek başına yeterli değil. Öğretmenler sizin de anlayabilmeniz için hem güzel bir Japoncayla hem de yavaş yavaş konuşuyorlar. Ama dışarı çıktığınız zaman normalde Japonlar bu kadar yavaş konuşmuyorlar tabii ki. Bu yüzden gerçek hayattaki Japoncaya da maruz kalabilmek için eğer buradaysanız yarı zamanlı da olsa bir işte çalışın, başka Japonlarla iletişime geçin, işte değişik kulüplere katılın, Japonlarla arkadaş olabilecek şeyler yapın dedi. Onun dışında okulda da buna yardımcı olmak adına Waseda Üniversitesi diye bir üniversite var burada. Belki duymuşsunuzdur, meşhur bir üniversite. Oranın öğrencileriyle beraber bizim öğrencilerimizle onların öğrencilerini gruplara koyup beraber kompozisyon yazma üzerine, yani arkadaş olsunlar, beraber konuşsunlar, bir görev yapsınlar, ödev yapsınlar gibi etkinliklerimiz de var dedi. Kısa döneme gelenler genelde şey oluyor, işte turist vizesiyle gelip birkaç ay burada kalıp sonra ülkelerine geri dönecek oldukları için onlara daha ziyade işte kimono giyelim, işte çay festivaline gidelim, orada çay nasıl yapılıyor içelim falan gibi, daha çok hani Japon arkadaş bulalım gibi olmuyor. Uzun dönem gelirseniz daha ziyade burada yaşamaya odaklı bir eğitim sistemi olduğu için Japon arkadaş edinelim, Japoncamızı daha da geliştirelim'e daha fazla odaklanılıyor. Güzel. O zaman ben kendim bir soru soracağım. Animesi, mangası vesaire bu tarz sitelerden Japonca öğrenip de gerçek hayatta o Japoncayı konuşuluyor olarak gördükleri Japonca burada gerçek hayatta kullanılıyor mu? Bir Japona öğretmene soralım. Soralım. Animede 勉強していた日本語と本当の日本語はどう違いますか？違いますか？それとも使えますか？アニメで使って出てる日本語はもちろん使えますけど、ちょっと失礼な言葉だったり、文法的に正しくない。だからテストで正しい答えとされる言葉でないこともありますね。だから学校では正しい日本語を学ぶ。でやっぱアニメとかでは実際に日本人の今自分と同じ年の日本人が話している言葉とかを勉強する分にはいいと思います。Arkadaş arasında konuşulacak bir Japonca ise çok fazla sorun olmaz animede öğrendiğiniz Japoncayı burada kullanmak. Tabii ki saygısızca ifadeler, kullanılmayan ifadeler var arasında. Ancak bu animede öğrendiğiniz Japoncayı eğer okulda kullanmaya çalışırsanız veya işte saygılı bir şekilde konuşmanız gereken birine kullanmaya çalışırsanız maalesef çok fazla işinize yaramayacaktır dedi. Yani genelde Japonların en çok kullandığı da yabancıların en çok kullandığı değil, hani o kibar keigo diyorduk değil mi? O dili daha çok kullanıyorlar. Animelerde bunlar biraz daha yok denecek kadar az. Ona da dikkat edilirse iyi olur. Japon öğretmenimize de soruyu da sormuş olduk. さっきトルコの学生勉強してきた経験で言うとやっぱりトルコの方は日本に合っていると感じました。いろんな要素があるんですけど、一番はやっぱり何でしょうか、日本人としてトルコの方と接していて、敬語とかはもちろんまだできなくても相手を思いやることとか気を使える他の人のことを考えて行動できる方がすごく多いなと思って、日本人的にもすごく一緒に勉強していてやりやすかったし。Arigatou gozaimasu. Kendisi de hem birçok ülkeden hem Türk öğrencilere de öğrettiği için biraz karşılaştırmalı olarak söyledi ama Türk öğrencilerin görece belki kültürünün de Japonya'ya uygun olduğu için Japonya'da yaşaması kolay bir millet olduğunu söyledi öğretmenimiz. Diğer ülkelere hem, kıyasla. Evet, hem karşılarındaki insana saygılılar, hem karşılarındaki insanı düşünerek hareket ediyorlar. Bu da Japon toplumunda çok önemli bir şey. O yüzden okullarla ya da işte şirketlerle mülakata girdiğinizde iyi bir intiba bırakabileceklerini düşündüğünü söyledi Türk öğrencilerin. O yüzden eğer gelmek istiyorlarsa hepinize kapımız açık, lütfen gelsinler dedi. Teşekkürler. Arigatou demiş. Kamerayı da yiğittim. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.
çayla, ocha koydu. お茶と。işim. 先生もぜひ食べてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。 Arigatou Bay bay. Başvuru belgesine bir örnek göstermek amacıyla şimdi Ayşe Hanım bir gösterebilirse. Gerçi ve Human Akademi'nin web sitesinde ben de bir baktım. Şuraya bir yere koyacağım. Evet. Bayağı bir bilgi var. Bana gelen soruların ortalama %50'si, %60'ının cevabı Human Akademi'nin web sitesinde var. Öğrencilerin okula başvurdukları zaman doldurmaları gereken bir belge var. Biraz parlıyor sanırım şöyle. Öncelikli olarak bu kısa dönem için başvurulan bir belge değil mi? Değil. Bu uzun dönem için. Ha, Yani uzun dönem 6 için. aydan uzun bir süre için eğer Japonya'ya gelmek ve burada kalmak, öğrenci vizesi almak istiyorsanız doldurmanız gereken bir belge. Buna Aslında nasıl ulaşabilirler? bana ulaşarak ulaşabilirler. Web sitesinde Evet. bu doküman var mı? Yani bu belgeler Yani var şöyle, mı? web sitesinde de var ama oradan indirmenize gerek yok. Siz direkt homepage'den, ana sayfadan girip Human Academy Japanese Language School diye yazarsanız zaten sitenin orada hemen başvuru yeri var. Oradan tıklarsanız Türk öğrencilerin hepsi bana geliyor zaten. Ben size atarım. Bütün başvuru ayrıntılarını da yazıyorum. İşte şartlar nedir bunları da anlatıyorum. O şekilde yapabilirler. Bir de sadece Türk öğrenciler için açtığım ve sadece benim baktığım bir Instagram sayfası var. Görmüştüm. Evet. Onu da koyacağım şuraya bir yere. Evet. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. O şekilde de atarım size. Bu belgeyi dolduruyorsunuz ilk etapta. Hemen göstereyim. Çok aslında genel bilgiler. İsminiz, soy isminiz, işte cinsiyetiniz, doğum tarihiniz gibi bilgiler var burada. Bu okul başvurusu değil mi? Evet, Yani bu vize okula başvuru. daha sonra geliyor. Vize başvuru. Aslında şöyle, O nasıl? Onu da bir açıklarsak. Japonya'ya gelmek için öğrenci vizesi almak adına ilk başvurulan belge uygunluk belgesi. COE dedikleri bir belge var. Onun uzun halini de ben size atarım. Onu isterseniz koyarsınız paylaşabilirim. videoya. O belgeyi almanız gerekiyor öğrenci vizesini almak için. Yani bu başvurudan Evet. önce uygunluk belgesini almaları gerekiyor. O belgeyi beraber alacağız. Yani okula başvurduğunuz zaman aslında bu uygunluk belgesini almak için başvuruyorsunuz. Ben size bütün bu süreç boyunca yardımcı oluyorum. Uygunluk belgesi alındıktan sonra Türkiye'deki büyükelçilikten ya da konsolosluktan yani İstanbul veya Ankara'dan o belgeyle beraber gidip vizenizi alıyorsunuz. Yani vizeyi almak aslında sadece 3-4 gün. O hiç sıkıntı Anladım. değil. Asıl sıkıntı olan uygunluk belgesi. Peki uygunluk belgesini de sorayım. Ben evlendim. Ya evlilikte de uygunluk Evet, belgesi var. Aynı oluyordu. belge. Hatırlıyorum çünkü biraz gitmiştim gelmiştim İstanbul'daki Japonya konsolosluğuna. Herkes başvurabiliyor mu uygunluk belgesine? Onun kriterleri nedir mesela? Hani lise mezunu olan da var, ya ilkokul mezunu olan da var, Japonca öğrenmek isteyen. Onunla ilgili kriterler nedir tam olarak? Lise mezunu da olabilirsiniz, ilkokul mezunu da olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Herkes öğrenci vizesine başvurabilir. Öğrenci vizesi için gerekli olan uygunluk belgesine okul aracılığıyla başvuruyorsunuz. Kendi başınıza başvuramıyorsunuz. Okul sizin adınıza başvuruyor diyelim daha ziyade. Ama kriter olarak ilkokul mezunu da olabilirsiniz. Ancak 17 yaşın üstünde olmanız gerekiyor. Çünkü çocuklara yönelik uzun dönem sınıfımız yok. O yüzden. Anladım. Yani okulla hiçbir bağlantısı olmadan uygunluk belgesine başvuru olmuyor değil mi? Doğru mu anladım? O şekilde. Yani bireysel olarak başvuramıyorsunuz. Okay. Ya işte bir şirket aracılığıyla başvurmanız lazım eğer çalışma vizesi alacaksanız. Anladım. Ya bir okul aracılığıyla. Anladım. En temel sorulardan gidiyoruz. Ondan sonra kademe kademe soruları zorluğunu biraz arttıracağım. Çünkü bana gelen sorulardan ben çıkarım yaptım. En temelden böyle ufak ufak gideceğim arkadaşlar. Çünkü hiç bilgisi olmayan da var, araştıran da var, çok araştıran da var. Her şey hakkında bilgisi olan da var. En aşağıdan en yukarıya doğru gitmeye çalışalım. Çünkü Japonya, yani şöyle mesajlar da var. Japonya konsolosluğuna gidip ben Japonca öğrenmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim tarzında da soru soranlar var. Evet. Çok da bilgisi olan var. İnternette buraya gelen, burada yaşayan tabii ki çok fazla Türk var. Ancak çok fazla bilgi kirliliği var maalesef. Çünkü herkes sadece kendi tecrübesini bildiği için kendi tecrübesini sanki genelmiş gibi anlatıyor maalesef. Öyle olunca öğrenciler şey diye soru sorabiliyorlar, işte oraya gelmek için üniversite mezunu olmam lazımmış. Ben işte lise mezunuyum, ne yapmam lazım? Hayır, sizin üniversite mezunu olmanıza gerek yok buraya gelmek için. Herkesi kapsayan bir durum değil. O kişinin sadece kendi başvurusunda o tarz bir durum olmuştur. Anladım. O yüzden hani
internette gördüğünüz her şey kesin bilgi diye güvenmeyin. Vize danışmanları var. İşte benim gibi başka okullara yazabilirsiniz. Bu tarz insanlardan aldığınız bilgilere güvenin, onu söyleyebilirim. En doğru yol tabii burada çalışanlar, bu işi yapanlar, işi bu olanlar üzerinden doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. İlk başta sıra sıra gidelim o zaman. En başta uygunluk belgesi, okur alıcılığıyla uygunluk belgesine başvurabilirler, alabilirler. Peki red oluyor mu? Nasıl Oluyor. bir kriter var orada? Tam olarak neye bakıyorlar? Onu dışarıda devam edelim. Böyle güzel yemek kokularının restoranların arasından gidelim. Olur, tamam. Burada göstermek istediğim bir aşağı doğru gidebilsek. İngilizce de var. İngilizce açıklamalar var zaten. İlk başta bakınca Japoncaları görüp biraz korkabiliyor öğrenciler ama hepsinin yanında İngilizcesi yazıyor zaten. O şekilde yapabilirsiniz. Birkaç sayfası var bu arada, maalesef tek sayfa değil. Ancak işte mesela ikinci sayfaya geldiğinizde burada gittiğiniz okulları, okulların hangi senesinde gittiniz, iş tecrübeniz varsa onu yazıyorsunuz gibi. Şurada mesela niyet mektubu var. Bu niyet mektubuna neden Japonya'ya gelmek istediğinizi yazıyorsunuz gibi. Bunu yani Romaca'da İngilizce yazıyorlar değil mi? İngilizce'de yazabilirler, Türkçe'de yazabilirler. Çünkü ben Türkçe bildiğim için yardımcı oluyorum arkadaşlara. Sonra çeviriyor musunuz? Tabii yani Japonca hariç teslim ettiğiniz bütün belgeleriniz Japonca çevirisiyle beraber teslim etmeniz gerekiyor. Ben İngilizce'de, Türkçe'de yazdıkları zaman her şekilde Japonca'ya çevirip öyle teslim ediyorum. Merhaba dedim, selamünaleyküm dedim, 3 ay kursa gideceğim dedim. Hemen ödemenin bir kısmını yaptık, geldim başladım. Tabii uzun dönem gelmenin biraz teferruatı var. Dışarıda sokaklardan görüntüyle birlikte devam edeceğiz. Burası öğrenci işi değil mi? Yok, burası bizim ofis. Sizin ofis bu. Buraya personel 10 diyor. Bu ne bu? Vietnamca, Çince, bir de Korece yazıyor. Sizin ofisiniz burası. Evet. Şurada şey var aslında, ben bunu çok seviyorum. Öğrencilerimiz kendileri derslerde kompozisyonlar yazıyorlar. Sonra bunu okul bültenine çıkarmak için böyle öğretmene atıyorlar. Öğretmen de düzenleyip bu şekilde her ay okul bülteni çıkartıyor. Ne güzel. Resim çizebilen öğrencilerimiz var, çok yetenekliler. Böyle çizip atıyorlar. İşte, Hangi milletten bunlar? hepsinin yanında bayrakları var. Bayrakları var. Tayvan, Çin, evet. Singapur, Rus. Bu aşamaya gelmek için de ortalama en az bir 3 ayınızı harcamanız lazım. Türk öğrencilerin motivasyonu maalesef hemen düşüyor. Ya ben kendimden örnek verdim. Çünkü dışarıda tabelaları falan okuyunca çok hoşuna gidiyor. Evet. Böyle ayaklarınız yere basmıyor zaten Tokyo'ya gelince ilk birkaç ay. Hiraganası, kataganası, ben Japoncayı öğrendim diyorsun. Ondan sonra tak Japon öğretmen kulağınızdan tutuyor, bir alt kademeye atıyor sizi. Eğer çok umurunuzda değilse sorun yok ama benim gibi kafaya takarsanız stresli geçebilir. Evet. Zaten yani, Tokyo hayatı zaten stresli, iş yaşamı. Onu öyle da öyle. dışarıda konuşuruz. Buyurun. Buraya okula başlarken şuralarımda hep saç vardı. 1,5 senede döküldü bunlar. Siz burada ne kadar süre eğitim aldınız peki? Ben 3 ay. 3 ay sadece. 3 ay gelmiştim. Sonra çıktım geldim dediniz. Ondan sonra ben bir çıktım, bir sırt çantamla ülkeleri gezmeye çalıştım. Ne güzel. Korona zamanında ben buraya geldim aslında. İşte o zamanki kız arkadaşım. Güzel zamanında gelmişsiniz Evet, çok güzel aslında. zaman. Tabii korona kötü de o zaman ben bisiklet turu yaptım. Japonya'yı gezdim. güzel. O yönden iyi olmuştu. Onu da araya söyleyeyim her videoda. Bisikletle Japonya'yı da gezdik. Sizin bu okuldaki kurs çeşitleriniz neler? İlk başta böyle gidelim ufak ufak. Tabii ki kısa dönem kurslarımız var. Öncelikle sizin de katılmış olduğunuz. Turist vizenizi aldıktan sonra hiçbir şart koşulmadan gelebileceğiniz Kısa kurslar dönem bunlar. dediğiniz 3 ay değil 3 mi? aya kadar Minimum yani 1 ay 3 olur, 2 ay olur, 3 ay olur. Vizeniz ne kadar el verirse. Mesela Kore'ye bir hafta gidip tekrar gelip 3 ay daha da uzatabilirsiniz eğer isterseniz. Yani vizeniz olduğu sürece alabilirsiniz. Siz de mesela şu an eşinizden dolayı mı vizeniz var? Evet. Siz de katılabilirsiniz o kurslara. Hiçbir şartımız yok yani. Ben Japonca öğrenmek istiyorum deyin yeterli. Kurslarda iş Japoncası öğretilebiliyor. Onun dışında JLPT dedikleri bir seviye belirleme sınavı var. Ona yönelik çalışma yapmak isterse öğrenci ona yönelik kurs veriliyor. Özel dersi var, grup dersi var. Bunlara katılabilirsiniz. Bunlar zaten dediğim gibi sitesinde ayrıntılı olarak yazıyor. Bir de online var. Hani Online de var, evet. Ben onu dün baktığımda hoşuma gitti açıkçası. Şu şekilde yapılabiliyor mu? Mesela ben Türkiye'deyim. Daha Japonya'ya gelmedim. Online ders almak istiyorum. Bu okulda okuyan öğretmenler nasıl yapabiliyorlar? Bisikletini çalmış herhalde. Hırsızlığa tanık olduk şu anda. Bak. Japon'un bisikletini çaldı. Doğru değil mi? Ben doğru anladım. Sanırım çaldı gerçekten. Ben de ilk kez bir
canlı Biri canlı. geliyor ama. Hiç kimse de bir şey yapmıyor ha. Ulan bir Şurada polis var aslında hemen ileride. ya polisten ziyade o kaçar gider de. Gitti bile büyük Bunlarda da ihtimalle böyle bir şey var. Hiç Evet. kimsenin Yok. umurunda değil, hiç karışmazlar. Kavga olabilir orada. Olabilir, Oraya o doğru bir tarafa gidelim. Gidelim mi? Şimdi okullar da fazla bu bölgede. Evet, çok Her fazla. milletten insan var buralarda. Ben bir şaşırdım ya. Canlı soyguna denk geldik Japonya'da. Evet. Bilmiyorum. Başlık değişti. Bize Türkiye'den çok fazla lise mezunu olarak başvuran öğrenci var ve eğer öğrenci vizesine başvurmak Şöyle istiyorsanız, gelirseniz. öğrenci vizesine başvurmak istiyorsanız ve üniversite diplomanız yoksa şartlardan bir tanesi Japonca belgeniz olması. Ve Türkiye'de çok fazla Japonca eğitim veren kurs, kuruluş olmadığı için Türk öğrencilerde çok fazla sorun yaşadık ilk başta. Ben bunu müdüriyete götürdüğüm zaman tamam o zaman işte online olarak eğitim alamayacak, saat farkından dolayı işte saatler uymayan öğrenciler için bir aplikasyon oluşturalım. Online bir videoları toplayıp birbirine 150 saat kadar bir eğitim almaları gerekiyor. Onu yapabilecekleri bir paket oluşturalım dediler ve şu an bu paketimiz var. Online olarak gelmeden önce biraz Japonca çalışmak isterseniz o pakete de başvurabilirsiniz. 30.000 yen ücreti bu arada. Çok aslında O paketi uygun. satın alma. Evet. 6 ay kadar o uygulamalar üzerinden Japoncanızı pekiştirip biraz öğrenip temel atıp sonrasında da buraya gelebilir. Videolar var. Öğretmenin önceden çektiği videolar var. Ödev teslim etmeniz gerekiyor. Sınavlar var küçük küçük her dersin sonunda. O sınavı geçerseniz bir sonraki derse atlayabiliyorsunuz. O yüzden aslında öğrenmeniz gerekiyor. Güzel. İzleyip geçmek gibi değil. Mesela sesinizi kaydedip gönderiyorsunuz, yüklüyorsunuz sisteme. Öğretmen dinleyip bunu doğru söylemişsin, bunu yanlış söylemişsin diye size geri dönüş yapıyor. Öyle şeyler de var. Evet. Güzel. Treni bir gönderelim şuradan. Şurası istasyon. İstasyon burada. Taka Danobaba. Zaten bu Danobaba, istasyondan çıkınca hemen şu amcam sen geç. Şu köşede kalıyor. Birkaç dakika yürüme mesafesinde. Bu da Uber yapan bir yabancı bir arkadaş. Online dersi almak isteyen biri herhangi bir belge isteniyor mu? Online derse başvurmak istiyorlarsa herhangi bir belge istenmiyor. Sadece saatler ve ders fiyatı size uygunsa alabilirsiniz. Hiçbir şartımız yok. Anladım. Online ders de almak isteyenler olursa Ayşe Hanım'a ulaşabilirler. Çünkü zamanı olmayan, mesela parası olan, zamanı olmayan vesaire bir hayli insan var. O da seçeneklerden biri. Ben hemen diğer soruma geçeyim. Tabii Acıktınız mı? Yemek yiyebiliriz isterseniz. Ramen yerken size şeyi soracağım. Bankada ne kadar para gösterilmesi? Çok güzel soru. Hemen cevaplayayım mı? Hemen mi? Cevaplayabilirim Bir sonraki isterseniz. sorun bu mu? Ben sıra karışmaması için soruların ben sıra gideyim. Türkiye'de Japon dili ve edebiyat bölümü okumuş olarak geldiğimizde dil okulu okumamız gerekiyor mu? Dil okulunun tek amacı burada Japonca öğrenmek değil, biraz da Japonya'ya alışmak. Çünkü her ne kadar dili bilseniz dahi burada yaşamadığınız için ilk başta bir kültür şoku oluyor. Kendimden örnek verecek olursam, ben de Japon dili ve edebiyatı mezunuyum Ankara Üniversitesi. 3. sınıfı bitirip gelmiştim buraya. Ama ilk geldiğim zaman konuşamadım yani kaldım böyle hiç çünkü gerçek hayatta o birebir Aynı şey uygulamak değil. ya tamamıyla pratik aslında. Evet. Bolca pratik yapmanız lazım. Animelerdeki Japonca konuşulmuyor diyoruz ama yine de bir kulak aşinalığın en ufaktan olması çok önemli ya. Çünkü her zaman karşılaşabileceğiniz bir dil değil ya. Gerçekten öyle. Hem o hem bir de burada mesela yurt dışından direkt bir işe başvurduğunuz zaman Japon bir firmaya ne kadar iyi Japonca bilseniz de acaba Japonya'ya uyum sağlayabilir mi? Biz bu insana vize çıkarmak için bu kadar uğraşacağız ama geldikten 2 ay sonra ben burada yapamıyorum deyip gider mi gibi korkuları da oluyor şirketlerin. O yüzden aslında hali hazırda Japonya'da olan işte Japonca dil okuluna giden ya da üniversiteden buradan mezun olmuş birini daha fazla tercih ediyorlar. 3 ayda olur, kısa dönem de olur. En azından gelip burada gerçekten yapabilecek misiniz, yapamayacak mısınız? Onu görmekte fayda var. Burada da hemen kebapçı var bu arada. Merhaba abi. Nasılsın abi? İyi abi siz nasılsınız abi? Teşekkürler, iyiyiz. Biz de çekim yapıyorduk. Tamam abi, yapacağız. Ayşe Hanım'a. Nasıl satışlar abi? İşler nasıl? İyi abi vallahi çok şükür. Güzel abi. Görüşürüz abi. Kolay gelsin sana. Ya tabii genelde bu soruların %100'ü hatta genelde bütün soruların cevabı hepsi işe çıkıyor. Evet. Okul bittiğinde iş imkanı sağlanıyor mu diye genelde böyle sorular var takipçilerden. Tabii Dur ki. bakayım arkamıza neyi alalım? 7
Eleven'ı alalım. Olur. Alalım. Burada gelirseniz part time olarak Seven Eleven'da çalışabilir misiniz? Evet, çalışabilirsiniz. Belli bir, çok azıcık bir Japonca da olsa konuşabildiğiniz zaman bu tarz yerlerde iş bulmak çok daha kolay oluyor. Şöyle sorayım ben size. Okula geldiklerinde insanların ortalama birkaç seneden sonra, hani o süre zarfında diyelim, okul iş bulmada öğrencileri, bu da laf attı geçerken. Buranın Japonları böyle bir tık enteresan. Çinliydi büyük ihtimalle. Çinli miydi? Çince konuştu. Ne olabilir? Sizler öğrencilere, kafamı karıştırdı ya. Soracağım soruyu unutturdu bana. Nasıl yardımcı oluyoruz bu Evet, iş konusunda bulmaları için? nasıl yardımcı oluyorlar? Kimisinin bölümü farklı, Evet. farklı bir okuldan okuyan, farklı işleri yapan veyahut da hani böyle part-time diyebileceğimiz işlerde vesaire nasıl bir yönlendirme oluyor? Şöyle söyleyeyim. İlerleyelim, yürüyelim. Okulda size zahmet. destek veriliyor tabii ki iş bulma açısından. Ancak %100 garantisi yok. Biraz sizin elinizde. Çünkü mülakatlara girecek olan sizsiniz, şirketlere başvuracak olan sizsiniz. O yüzden destek var ama %100 hani tamam okul bana iş bulacakmış deyip gelmek de çok doğru değil maalesef. Akademik geçmişinize bağlı, buraya gelmeden önceki çalışma hayatınıza bağlı olarak iş bulma süreniz değişebiliyor. Okuyanların kafasında şöyle bir şey oluyor. Ben bir sene, 2 sene okula gittim, para verdim. Bayağı bir para verdim. Türk lirasından Japon yenine para çevrildiğinde bayağı bir para çıkıyor. Tamam, okul bana iş bulacak, kafam rahat oluyor genelde. Bazılarında bu düşünce oluyor. Olay tam olarak öyle değil. Açıkçası. Siz geçin abi. İşin aslı öyle değil maalesef. Yani siz 2 sene okudunuz. İşiniz garanti diye bir şey yok. Kendi çabanız biraz gerçekten. Her şey size bağlı. Yani gelip 6 aydan önce iş bulan Türk öğrencimiz yok mu? Var. Ama 2 senenin sonunda iş bulamayıp da sonrasında meslek yüksekokuluna yazılıp buradaki süresini uzatan Türk öğrencimiz de yok mu? Var. O yüzden tamamen size bağlı. Ne alanda iş aradığınıza göre de değişiyor. Mesela IT alanında ya da mühendislik alanında iş arıyorsanız burası merkezde olduğu için iş bulmak çok daha kolay. Biraz Japonca öğrendiğinizde ve şirketlere başvurmaya başladığınızda tamam gel başla diyorlar. Ya da işte şu Japonca seviyesine gel sonra tekrar başvur diyen yerlerde olabiliyor. Tabii iş hayatı Evet. biraz daha sıkıntılı. Her şeyi bir Japon gibi yapmanız bekleniyor. Evet. Bir senenin sonunda ben Japoncayı öğrendim, iş hayatına atılacağım. Atılsınlar. Yani yapabilirsiniz. Sonuçta tecrübedir. Yapabilir insanlar. Daha önce yurt dışına çıkmamış, ben en Evet. temelden soruları sormaya çalışıyorum. Ona gayret ediyorum. Çünkü araştıran her şekilde bilgiye ulaşıyor. Okulda süre zarfında Cem sana bir iş bulduk, gel şu işe bir mülakata gir. Hani öyle şeyler olmuyor değil mi? Yani şöyle şirketleri çağırıyoruz buraya kendilerini tanıtmaları ve işçi yani Hani çalışan almaları tek için. ilgilenme açısından öyle bir işleyiş var mı okulda, Şöyle. yoksa kişinin kendisi mi? İkisi de var aslında. İkisi de mi var? Rehberlik sistemimiz var burada, iş arama üzerine uzmanlaşmış öğretmenlerimiz var. O öğretmenlere ben şu alanda iş bulmak istiyorum, benim kalifiye olarak bu tarz belgelerim var, şu okuldan mezun oldum, bu alanlarda iş bulabilirim gibi bilgiyi verirseniz düzenli aralıklarla öğretmen sizi yokluyor zaten. Bak şöyle şirketler var, buraya başvurmak ister misin? Ya da işte şurada bir iş bulma etkinliği var, sen buraya katılsan Güzel. bence senin için iyi olur gibi. İlgileniyorlar. Evet, hani evet. onların bir o alandaki ne tür işlerin olduğunu da Evet. çıkarıyorlar, karşına koyuyorlar. Tamam, Evet. onu da özellikle sormak istedim. Çünkü ilk başlarda böyle bir çekinme olabiliyor açıkçası. Tabii Kimisi ki. çok hevesli, kimisi çekingen. Türkiye'den gelirken vizelerin çıkması için banka hesaplarımızda ne kadar para göstermeliyiz? Sponsor şartı Evet. var mı? Var. Şöyle, para için şunu söyleyebilirim. En az bu kadar para göstermeniz lazım gibi bir sınır yok göçmenlik bürosunun belirlediği. Ancak bankada 10.000 dolar ve üzeri bir birikiminiz varsa vize çıkma ihtimali daha yüksek. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız aslında şöyle. Göçmenlik bürosunun bize söylediği şart, öğrencinin en az 1 yıllık okul masrafı ve en az 1 yıllık yaşam masrafını karşılayacak kadar birikimi olması lazım vizeye başvururken. Bu da yaklaşık 10.000 dolar gibi bir para yaptığı için biz de öğrencilere bunu söylüyoruz. 10.000 doları önce banka hesabınıza koyun, sonra vizeye başvuralım ki sıkıntısız bir şekilde alalım vizeyi. Ama Anladım. şey değil, dolar üzerinden olmak zorunda değil. Yani euro da olur, Türk lirası da olur, altın olarak da tutabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ya bir miktar para gösterilmesi lazım. Hiç para göstermesek öyle bir durum olmaz değil mi? Çıkabilir. Çıkmaz diyemem çünkü şöyle, Var mı öyleleri? Öyle Var. hiç para göstermeden Var. o şekilde. şöyle söyleyeyim. Neye bakıyorlar daha doğrusu o tam Türk olarak? öğrenciler aslında kolay vize alan ülkeler listesinde. O yüzden biz ilk etapta göçmenlik bürosuna banka belgesi göstermiyoruz Türk öğrenciler için. Eğer göçmenlik bürosu bana bu öğrencinin banka belgesini göster derse
o zaman gösteriyoruz. O yüzden biraz şans, %50-50. Hani hiç paranız olmaz mesela ama göçmenlik bürosu sizden belge göstermenizi istemez, yine de gelebilirsiniz. Ama paranız olmaz, belgeyi isterler, bu sefer red alırsınız. Para koymadık diyelim. Evet. Sizden ya bu şekilde de yapmanız tarzında bir cevap geldi. O Evet. esnada parayı koyup size de gönderebilirler belki. Araba geliyor. Şöyle oluyor aslında. Yani o şekilde de yapsak olur mu? Biraz geç olur çünkü Geç mi şöyle olur? banka Anladım. belgelerini orijinal istiyorlar. Yani Türkiye'den buraya postalamanız lazım. O yüzden onlar söyledikten sonra ben size söylersem gecikmiş oluyoruz. Onu oradan sonra yetiştirmenizin imkanı yok maalesef. Çünkü bir hafta içinde bizim teslim etmemiz gerekiyor. O yüzden benim öğrencilere söylediğim her ihtimale karşı biz hazırlıklı olalım, bütün belgelerimizi koyalım yanımıza. Anladım. İsterlerse hemen çıkartıp verelim. Bazı Anladım. öğrenciler ama o riski Biliyorum. almak istiyorlar. İşte ben şimdi bankada para göstermek istemiyorum ya da işte evimi satıp arabamı satıp geleceğim. O yüzden şu an bankada param yok Ya ama onu, yine de evet, başvuruyu yapmak sormamın istiyorum. sebebi işte 10 bin Evet. dolar şimdi liraya çarpınca Evet. bayağı bol sıfırlı bir şey çıkıyor. Çok, evet. Haklı olarak şimdi maddi durumu iyi olana tabii böyle bir soru sorulmaz fakat o da var. Sponsor şartı var mı? Sponsor kendiniz de olabilirsiniz. Kendimiz de Eğer olabiliriz. çalışıyorsanız ve bankada birikiminiz varsa başka birinin size sponsor olmasına ihtiyacınız yok. Genelde bir aile bireyi işte anne baba olabiliyor. 2 kişiyi birden sponsor olarak gösterebilirsiniz. İstiyorlar değil mi? Evet, yani amca olur, dayı olur, kendiniz ve anneniz olur mesela, öyle yapan da öğrenci var. Bana genelde durumunuzu söylediğiniz zaman ben size tavsiye veriyorum, işte sizin durumunuzda şu kişiler sponsor olsun, sadece siz olun gibi danışabilirsiniz yani. Belge gönderme kısmı Türkiye'de olan biri ya Japonya'da olmayan biri o belgeleri dolduruyor. Posta yoluyla sizin okulunuza gönderiyor. Doğru mudur? Öncesinde mail ile alıyorum tabii ki. Ben bir kontrol mail ile, ediyorum ha. hani ilk başta postalamadan önce. Çünkü postalamak da para maalesef. Ben bir kontrol ediyorum. Son haline getiriyoruz. Bir kere de postalasınlar ki bir daha uğraşmayalım diye. O şekilde ilerliyoruz. Belirli bir seviye İngilizce veya Japonca dil bilgisi istiyorlar mı? Örneğin 150 saat Japonca sınırını kendi ülken sınırlarında geçmen gerekiyor tarzında diye bir soru var. Aslında biraz verdim daha önce ama toparlayarak söyleyecek olursam İngilizce şartımız yok kesinlikle. İngilizce bilmeden de gelebilirsiniz. Ancak burada iş bulmak istiyorsanız bence bilerek gelmenizde fayda var. O Japonca şartı hani ben de duymuştum birkaç kişiden böyle okula başvurmadan önce Evet. şu kadar saat bir şeyi tamamlamanız gerekiyor. Üniversite mezunuysanız Japonca belgesi olmadan başvurabilirsiniz. Ancak lise ve altı bir okuldan mezun olduysanız 150 saat Japonca belgesi verme zorunluluğu var. Göçmenlik bürosu tarafından belirlenen bir kural bu. Okulun Anladım. kuralı Onu değil. nasıl alabiliyor daha doğrusu? İsterse Türkiye'den bir kuruluştan ders alabilir ama çok fazla seçenek yok. Bir de biraz işte İstanbul dışında bir yerde oturuyorlarsa seçenek daha da Ya daralıyor. Japonca 150 saat Japonca dersi görmesi lazım Evet. üniversite mezunu değilse. Evet. Bizim kurslarda böyle İSMEK midir? O tarz benzer Var. kurslar var mı? Var Onu var biliyorsunuz. İstanbul'da ama işte. İstanbul'da. Daha küçük yerlerde maalesef yok. Hatta İstanbul'daki İSMEK'ten belge alıp burada şu an okuyan öğrencim var benim Türkiye'den. Küçük bir yerdeyse online eğitimler de biraz pahalı olduğu için benim az önce bahsettiğim o uygulama üzerinden öğretmenle birebir iletişim kurmadan alabileceğiniz kurstan belge alabilirsiniz. Ya da online olarak mesela Filipinler'de falan çok uyguna ders veriliyor, Japonca dersi. O tarz bir şey de yapabilirsiniz. Nasıl ulaşacaklar tam olarak? İngilizce konuşabiliyorlar yani o tarz Ha. ülkelerde. Atıyorum Tayland olur, Filipin olur. O tarz Türkiye'dekinden biraz daha az paraya alabileceğiniz Anladım. online belgeler de var. Yok değil. Online peki Türkçe böyle ödeyebileceğiniz bir site var mı? Hani bu üniversite altında olanlar için, bu 150 saat sınırı için. Şimdi Türkiye'de benim bildiğim online olarak belge veren Edusama diye bir kuruluş var. Edusama. Evet. Orada 6 ay bir eğitim veriyorlar bildiğim kadarıyla online olarak. Ondan sonrasında belge alabilirler. Ya da işte dediğim gibi bize ulaşıp o 30 bin yen olan 150 saatlik programdan belgelerini alabilirler. Öyle değil. Ya da Seçenek. Türkiye'de bu JLPT sınavı demiştim, Japonca yeterlilik sınavı. Yılda bir kere yapılıyor. Eğer kendiniz çalışıp o sınava girip belge alırsanız, M5 belgesi, onunla da başvurabilirsiniz. O da güzelmiş. Güzel bir seçenek olabilir. Güzel, onu da sormuş olduk. Yani üniversite mezunu değilseniz o 150 saat Japonca öğrenme belgesini onu da başvurunun arasına Evet. koymanız gerekiyor. Küçük bir
not geçmek istiyorum burada. Az önce belirttiğim gibi Türk öğrenciler için biz ilk etapta bu belgeleri teslim etmiyoruz. O yüzden Japonca belgesi olmadan ve lise mezunu olarak başvurmak isteyen öğrenciler de oluyor. Başvurabilirsiniz ama reddedilme ihtimalinizin olduğunu göze alarak başvurunuzu yapmanız lazım. Başvuruda herhangi bir ücret ödeniyor muydu? 22.000 yen kadar bir başvuru ücretimiz var. Bu uygunluk belgesine başvurmadan önce ödüyorsunuz bunu. O belge çıktıktan sonra aslında ilk 6 ayın okul ücretini ödemenizi istiyoruz. O belge çıkana kadar başka bir ücret ödemiyorsunuz. Red gibi bir durumlarda o para yanıyor mu? Nasıl oluyor? Yanıyor. Yani o 22.000 yenlik olanın geri iadesi yok. Ama şöyle söyleyebilirim, Türk öğrenciler için konuşacak olursam, şu an %85 Türk öğrencilere uygunluk belgesi çıkarma oranımız. O da öğrenci sayısının çok fazla olmamasından dolayı aslında. Son 5 başvurumuzda red alan kimse olmadı. Peki red alanın neye bakıyor? Sebebi. Red alanın sebebi, hemen onu soralım. En kötüyü bilelim ki Evet. iyisi zaten iyidir. Para. Aslında bankada yeterli para gösteremedikleri için ve göçmenlik bürosundan bana bu öğrencinin banka belgesini gönder dedikleri için o öğrencilere maalesef vize alamadık. Hiç mi para göstermediler yoksa Az para vardı. az mı para Yani 10.000 gösterdiler? dolar değil de mesela 7.000 dolar gibi bir miktar vardı. Allah Kabul Allah. etmediler. 7.000 doları bile istememişler. Burada yaşadığı bölgeye bakıyorlar mı? Hani bazı bölgeler mimli çünkü burada gelip kaçak kalanlar yani İstanbul'dan gelenle diğer bu Karadeniz taraflarından gelenlerin red oranı arasında da bir şey var. Ona da bakıyorlar mı? Karadeniz'den değil de öğrencilerimizin hiçbiri. Ama şöyle, o bahsettiğiniz durum turist vizesine başvurduklarında evet var sanırım. Yani ben de duyumlarımdan yola çıkarak söylüyorum. Böyle bir yasa yok tabii ki. Karadenizliysen sana vize vermiyoruz gibi bir durum değil. Ama Ya Karadeniz'i derken şimdi bütün Karadeniz'i kapsadık. Bu özellikle hani Ordu, Fatsa, Evet, Ünye Fatsa, miydi? evet, Şimdi oralardan gelip suistimal ederek kaçak çalışma, Evet. kaçak çalışan bir hayli insan var. Tabii Japonlar da ne yapsın? Mimliyor o bölgelerden gelenleri böyle sorgu suale çekiyorlar. Benim duyduğum kadarıyla böyle durumlar var. Doğru. Yani turist vizesi için ben de duydum. Oralardan geliyorsanız pasaportunuzdan bakıp direkt turist vizesini vermeden geri gönderme durumu oluyormuş. Öğrenci vizesi için aslında belgelerle başvuru yaptığınız için belgeleriniz düzgünse ama sen buralıymışsın deyip almama durumları çok olmuyor. Anladım. Tamam, red'in sebebini de öğrenmiş olduk. Para bölgeyle alakası yok. Onu da öğrenmiş olduk. Sizi de fazla üşütmeden diğer sorularıma geçeyim. Vallahi laf açıyor. Editi nasıl olacak bilmiyorum. Gerçekten mi? 1 saat video olacak. Vize dersler başlamadan yaklaşık kaç gün önceye çıkar diye bir soru var. Başka okulun reklamını yapıyoruz burada. Japanese School, Japonca okul ya. Arasınlar bulsunlar. Hangi okul kim bilir. Pembeli bir okul. Takipçi sorularıyla devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hem uygunluk belgesine başvuracağımız tarih hem başvuru belgesinin çıkacağı tarih aslında öncesinden belli. Eğer başvuruyu yapacak olursanız ben direkt tarih olarak veriyorum size zaten. Ama yaklaşık 2 ay kadar önce uygunluk belgesi çıkıyor. Uygunluk belgesi çıktıktan da yaklaşık 1-2 hafta sonra vizenizi elinize alıyorsunuz. Yani okul başlamadan yaklaşık 1-1,5 ay kadar önce vizeniz elinizde oluyor. 1 yıllık değil de başta 6 aylığı ödeyip sonra 1 yıla ödemeyi tamamlayabiliyor muyuz diye bir soru var. Evet, aslında yaptığımız sistem tam olarak bu. İsterseniz 2 yıllık kursa kaydolun. İsterseniz işte ben sadece 6 ay geleceğim deyin. Biz vizenizi daha uzun alıyoruz. Zaten ilk öğrenci vizesi her zaman 1 yıl 3 ay olarak çıkıyor. Eğer kursa devam etmek isterseniz öncesinde 6 ay ödüyorsunuz. Devam edeceğim derseniz sonraki 6 aylar şeklinde ödemeye devam ediyorsunuz. Arkadan da tren geçti, ses alındı mı? Mikrofon var. Tamamdır. Pahalı bir mikrofon, sesi ayarlar o kendi kendine. Tamam. Kısa dönemde bu taksitle ilgili bir soru vardı. O da kafama takıldı. Bir kısmını ödedikten sonra hani bir taksit yapılma gibi bir olay var mı? 6 ay şeklinde. Uzun dönem için 6 ay şeklinde. Kısa dönem için sorumlu kişi ben olmadığım için tam siz net bilgi değilsiniz. veremiyorum maalesef ama zaten 2 haftalık da mesela kursa kaydolabiliyorsunuz. Kısa dönem için genelde şöyle ders alıyorsunuz. Yani 8 ders alacağım, 10 ders alacağım şeklinde alındığı için dersi aldınız, ne kadar sürede geleceğiniz biraz size kalıyor. Anladım. Mezuniyet belgesi şart var mı? Bunu cevaplamış mıydık? Mezuniyet belgesi şartı. Şöyle, eğer mezunsanız evet mezuniyet belgesinin fotokopisini istiyorum sizden. Ama mesela ilkokul mezunusunuz ama gelmek istiyorsunuz. O zaman herhangi bir lise ya da üniversite mezuniyet belgesi sormuyoruz. Ama ilkokul mezunu olarak gelecekseniz hobi olarak gelmenizi öneririm. Çünkü üniversiteye burada gidemezsiniz zaten. İş
vizesi de maalesef başvurulmuyor üniversite diploması olmadan. Onun dışında başvurabileceğiniz vize türleri yok mu? Var. Ama onlar biraz daha beden gücüne dayalı işler. Eğer öyle bir işi yaparım derseniz o zaman ilkokul mezunu olarak da gelebilirsiniz tabii ki. Anladım. Bu da güzel bir cevap oldu, bilgi oldu. Ve bir diğer sorumuz konaklama. Şimdi gelelim en civcivli soruya. Bana gelen sorularda da bir hayli vardı. Okul uzun dönem Japonca öğrenmek isteyenlere konaklama sağlıyor mu? O süreç nasıl işliyor? Konaklama için şöyle, şimdi bizim okulun kapasitesi Osaka için 2000, Tokyo için 2000, toplamda 4000 kişi. O yüzden bizim okula özel bir yurdumuz yok. Ama birlikte çalıştığımız emlakçılar var. O emlakçılara yönlendiriyorum sizi. Oradan bakıyorsunuz. İsterseniz bizim yönlendirdiğimiz emlakçılardan, istemezseniz kendi bulduğunuz herhangi bir yerden evinizi tutabilirsiniz. Ortalama kiralardan biraz bahsedecek olursam, share house'lar var burada, paylaşımlı evler. Eğer bu tarz bir yerde kalmak isterseniz biraz daha uyguna kalabiliyorsunuz. Giriş parası da çok fazla olmuyor bu tarz yerlerde. Bu tarz bir yerde kalırsanız Tokyo için 50.000 yen'den başlıyor aylık kiralar. Osaka için de 40.000 yen'den başlıyor diyebiliriz. Şehir aslarda sponsor muydu? Bir kefil gibi bir muhabbet Evet. vardı. Onu istediklerinde okulu gösterme oluyor mu? Okulu gösterebiliyorlar. Nasıl oluyor? Şöyle, bizim çalıştığımız emlakçılar zaten yabancılara ev bulma konusunda uzmanlaşmış oldukları için Kefil istemiyorlar. İstemiyorlar Aa, genelde. güzel. Şöyle, sadece Japonya'da acil durumlarda size ulaşamadıklarında ulaşabilecekleri birinin telefon numarasını istiyorlar. Oraya da okulun telefon numarasını yazıyoruz. Sorunsuz bir şekilde Güzel. Yani kaydınızı oluyorsunuz. tek başına yordam iz bilmeyen biri geldi. Okul üzerinden de Evet. yönlendirmeyle konaklama sağlanır. Yol gösteriyorlar kısacası. Okulda aktiviteler oluyor mu? Böyle bir Oluyor. soru vardı. Oluyor tabii ki. Şöyle, öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları aktiviteler de oluyor. Az önce Japon öğretmenle konuşurken bahsetmiştik biraz. Üniversiteli buradaki Japon öğrencilerle etkinlikler oluyor. Burada çalışan Japonlarla etkinliklerimiz oluyor. Daha Japonca konuşabilsinler diye. Okul gezileri oluyor. Yakınlardaki tapınaklara gitmek olsun, işte bilim merkezlerine gitmek olsun. Bu tarz etkinliklerimiz Uzun dönemde oluyor. Kısa dönem Evet. 3 aylık gelenlerle bir şey oluyor mu? Öyle bir... Tam da trenin yanında. Vallahi bu sesi mikrofon keserse helal olsun. Parasını hak etmiş olur. Kısa dönem gelip sadece kültürel aktivitelere yönelik kurs istiyorum derseniz fiyatı biraz artıyor ama o tarz kurslarımız da var. Sadece danışmanız yeterli. Okula ödediğimiz fiyatın içerisinde bizi bir aktiviteye götürmek o dahil değil mi? Ekstra bir para verilmesi Kısa lazım. dönem için evet. Yani etkinlikler yok değil, var ama hani ben kültürü de tam anlamıyla deneyimlemek istiyorum derseniz o zaman ekstra bir ücret ödemeniz gerekiyor. Güzel yere geldik ya. Bura Takadona Baba'nın Evet. merkezi. Hava biraz karardı. Güzel bir yer aslında. Hareketli bir yer buralar. Otobüs de cıvıl cıvıl. Resim, seramik, bu alanda iş potansiyeli var mı ve işimiz neyse o işi bulmada okul... bunu cevaplamıştık, buna benzer bir şey değil mi? Evet. Hangi alanda tecrübeniz varsa okulla irtibata geçiyorsunuz, söylüyorsunuz, yardımcı oluyorlar. Dil okulundan iş hayatına geçişte hangi seviye yeterli olur? N3 mü, N2 mi? N2 diyelim buna çünkü en yüksek seviye N1 bu arada. En yüksek seviyenin bir altı seviyeye kadar günlük konuşmanızı zaten yapacaksınız. Bir de üstüne biraz saygı dili, az önce bahsetmiştik. Keigo'da konuşabilmeniz lazım ki işverenler sizi işe alsınlar. Çünkü şöyle söyleyeyim, zaten Japonca bilmeniz değil burada kıstas. Zaten Japonca bilmenizi bekliyorlar. Onun dışında bir işte üniversite diplomanız mı, iş geçmişiniz mi zaten olacak. Onun yanında da zaten Japonca bileceksiniz ki Japon şirketine girebilirsiniz. O yüzden sizden Drift yapıyor ya. konuşurken, yani çalışanlarınızla veya işverenlerinizle konuşurken sorun çıkarmayacak şekilde bir Japonca konuşmanızı bekliyorlar. Bu seviyede N2. N2 diyorsunuz. Evet. Güzel. Gözlemlediğiniz kadarıyla Türklerin en çok zorlandığı durumlar nelerdir? Güzel bir soru Evet, geldi. güzel soru. Bunu ben yazmıştım. Benim şahsi fikrim, Türkiye'de her şey hallediliyor. Bir kural vardır, bir yasa vardır ama bir şekilde siz durumunuzu anlattığınız zaman, mesela belediyede çalışan birine durumunuzu anlattığınızda kural o şekilde olmasa bile inisiyatif kullanırlar ve size yardımcı olurlar. Ama burada asla öyle bir durum yok. Yani robot gibiler gerçekten. Kitabı neyse, kuralı neyse o şekilde oluyor. Bunu anlamakta zorlanabiliyorlar bazen. Ne olacak? Bunu da yapıversinler
diye bir düşünce maalesef oluyor bizde, yani alışkın olduğumuz şey o çünkü. Tabii. Ama burada kural neyse o arkadaşlar. Size göre bir ayrıntı, bir değişiklik yapmalarını asla beklemeyin. Onu söyleyebilirim. Ya genelde videolarda söylüyorum. Başka bir ülkeye gidip de orada yaşayan biri, sonuçta siz de yabancısınız, ben de yabancıyım. Farklı bir ülkede yaşıyoruz, kendi ülkemizin dışında. Yani bu ülkenin kurallarına göre yaşamamız lazım. Yabancılardaki genel sıkıntı kendi yaşadığı yerdeki, ülkesindeki kuralları buraya uyarlamaya çalışıyorlar. Evet. Sorun az çok buradan kaynaklanıyor. Genelde bu sorun var. Büyük bir sorun bu. Sadece Türklerde değil, diğer değil, evet. yabancılarda da var. Özellikle Asyalı, Güneydoğu Asya'dan da gelen, arka planda çalışan bayağı bir insan var. Vietnamlısı, Evet, çok. Filipinlisi vesaire vesaire. Bunlardaki temel sorun, sıkıntı da bu. Buradaki kurallara çok az uymaları. Evet. Ayşe Hanım'a yine teşekkür edeyim. teşekkür ederim. Soğuk buz gibi Tokyo gününde sağ olsun beni kırmadı, geldi, videomuzda konuk oldu. Uzun zamandır yapmak istiyordum. Japonya'da, Tokyo'da Japonca okuluyla alakalı bir video yapmak istiyordum. İlk elden size göstermeye çalıştım. Ayşe Hanım'la birlikte güzel bir röportaj yapmış olduk. Başka sorularınız varsa Ayşe Hanım'ın, Human Akademi'nin bilgilerini ben video altına, açıklama kısmına bırakacağım. Benimle irtibata geçmeyin. Tamamıyla Ayşe Hanım üzerinden irtibata geçebilirsiniz. Japonca ile ilgili genel olarak sorularınızı bundan sonra bütün sorularınızı Ayşe Hanım'a iletebilirsiniz. Yine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tek tek öğrencilerden çok soru geliyor tabii ki Türkiye'den, ama sizin aracılığınızla artık bir şey sordukları zaman cevabı burada var deyip ben de bu linki atarım bundan sonra. Güzel, çok güzel. teşekkür ederim zaman Ben ayırıp geldiğiniz ben için. teşekkür ederim. Her şeyi sorabilirsiniz. Sizden gelecek soruları bekliyorum. Güzel. Videoyu da kapatalım. Teşekkür ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Thank you.